Rodos heykeli Ege Denizi'nde günümüz Yunanistan'ına bağlı Rodos adasında bulunuyordu. Heykel, adanın limanına hakim bir noktada denizden gelen herkesi karşılayan bir simge olarak tasarlanmıştı. İnşasına MÖ 292, tamamlanışına ise MÖ 280 yılı tarihlenir. Heykel, Rodos halkının düşman kuşatmasına karşı kazandığı zaferin ardından güneş tanrısı Helios Ağa adanmıştır. Bu yönüyle Rodos heykeli yalnızca bir sanat eseri değil, taşa ve bronza kazınmış bir zafer ilanıdır. Rodos, antik çağda deniz ticaretinin merkezlerinden biriydi. Ancak ada, Makedon komutan Demetrios Poliorketes tarafından uzun süre kuşatıldı. Kuşatma başarısız olunca düşman geride. Dev kuşatma makineleri, silahlar, metal yığınları bıraktı. Rodoslular bu metalleri eriterek dünyanın en büyük heykellerinden birini yapmaya karar verdi. Bu karar sadece sanatsal değil, psikolojik bir güç gösterisiydi. Rodos heykelinin yüksekliği yaklaşık 33 metreydi. Bu, antik çağ için insan hayal gücünü aşan bir ölçüydü. Heykel, ayakta durur vaziyetteydi, başında ışınlı bir taç taşıyordu, elinde meşale ya da mızrak tuttuğu düşünülür. Bu tasvir, Helios, adeta yaşayan bir fener haline getiriyordu. Heykeltıraş Lindos Luchares, heykeli içi taş ve demir destekli, dışı bronz levalarla kaplı bir sistemle inşa etti. Heykel, katman katman yükseltildi, her aşamada toprak rampalarla desteklendi. Bu yöntem, modern heykel mühendisliğinin öncüsü sayılır. En yaygın efsaneye göre Rodos heykeli, limanın iki yakasına basıyor, gemiler bacaklarının arasından geçiyordu. Ancak arkeoloji şunu söyler: bu pozisyon teknik olarak mümkün değildir. Heykel büyük olasılıkla limanın yanında sağlam bir kaide üzerinde duruyordu. Efsane gerçeğin önüne geçti. Rodos heykeli tamamlandıktan sadece 56 yıl sonra MÖ 226'da meydana gelen büyük bir depremle dizlerinden kırılarak yıkıldı. Antik kaynaklar dev bronz parçaların bile insanları korkutacak kadar büyük olduğunu yazar. Mısır kralı Ptolemaios heykeli yeniden inşa etmeyi teklif etti. Ancak bir kehanete göre Helios'un devrilmesi bir işaretti. Bu nedenle Rodoslular heykeli olduğu yerde bırakmayı seçti. Bu karar heykelin kaderini mühürledi. Heykelin kalıntıları yaklaşık 900 yıl boyunca yerde kaldı. 7. yüzyılda adayı ele geçiren Arap kuvvetleri bronz parçaları eriterek ticari malzeme olarak sattı. Böylece Rodos heykeli tamamen yok oldu. Tarih ve arkeoloji ne diyor? Heykelin varlığı antik yazarlarca doğrulanır. Yapım tekniği ve ölçüler büyük ölçüde kabul görür. Ancak kesin konumu hala tartışmalıdır. Rodos heykeli varlığı kesin ama görüntüsü belirsiz ender harikalardan biridir. Cevapsız kalan sorular. Heykel tam olarak neredeydi? Elinde ne tutuyordu? Yüzü nasıl görünüyordu? Yeniden yapılmaması bilinçli bir korku muydu? Belki de Rodos heykeli insanlığın sınırlarını hatırlatmak için yıkıldı. Dünyanın sırlarını merak ediyorsan Harikalar ve Sırlara abone ol. Çünkü sıradaki harika ışığını denize düşürdü.